3 de burada var. Sepeti doldurduk maşallah. Yumurta da rekor bugün. Hiç boş geçen yok herhalde maşallah. Nasıl? Evet Recep. Evet. Yorgun bir görüntü. Çamur, kar, her şey var. Yapacak bir şey yok. İşin yarısı bitti. Bir yarısı aynen. kaldı. O zaman Recep ben gidiyorum.
Gittiğin gibi geri gel. Ankara'ya gidiyorum. Hadi gel bakalım. Oraya bir varalım gelelim. Hadi gel. Önemli olan yaşantını bir yerlerde anlatabiliyorsan yaptıklarını. Aynen. Anadolu insanının yaşadıklarını bir yerlerde anımsatabiliyorsan ne mutlu. Evet. Amacımız eskide yaşananları tarihte tekrar yaşatmak. Hala o yaşantıların devam ettirebildiğimizi düşüncesini vermek. Ve Başka yerlerde vesile olabiliyorsak ne mutlu bize yani. hani izliyorlar. Tamamen Anadolu insanının dağlarda kalanların yaşantısı. Köpeklerin yavrularını söyleyemedik ama bir dahaki videoda Bir dahaki söyleyelim. videoda yapalım onu da. Prensesle Ekip geliyor. doğum yaptı prenses ama yavrularını bal kıza verdik mecburiyetten. En sonunda aldırdık yani. Aynen. İyi, Olmuyor. maşallah o da bakıyor. Çünkü prensesin sütü olmadı. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Maşallah o da bakıyor. Hadi pancara geldi ekip. Yarısı arkada kaldı herhalde. Arkada kaldı da pancarı ne çok seviyor bu tavuklar şeyler ya. Bizim yumurtanın verimi ondan mı ki yoksa? Bizim yumurtanın verimi pancardan Recep. Olabilir. Aynen. Bizim cullukta kendine gelmeye başladı, ötmeye başladı. Bak. Bak ıslık. Abim dedi ki ıslığına Aynen. öter dedi. Yorumlarda Ne diyor? görmüş Recep. Dur. Yazık bir de ona eş alalım galiba. Yani ona yaşayalım malumiyet kaldı. Rıfkı nerede? Rıfkı'nın işi. O ekip ayrı geziyor ya. Necati. Onunla ayrılıyor, onunla ayrılıyor. Ekip ayrı değil. Tamam. Nerede bak bakalım. Ya böyle bir sevgi aşk mı olur ya? Bizim Rıfkı yok. O ekip Recep ayrı. 3 tane. Bunlar Amerikan ekibi. Bunlar Amerikan şey ya. Bunlar Amerikalılar Recep. Amerikan ekibi mi oluyor bunlar? Amerikan gazı. Rıfkı! Rıfkı! Recep Rıfkı yok. Sabah yüzüyordu ya burada. Sabah yürüyordu da. Şu gözükmeyen yere gitmesin. Valla bakalım ne dedi. Recep. Rıfkı gitmişler. Şunu uzayalım bir. Orada. Vay bak Recep ses çıkarma. Ne topluyor la içinde? Ha? Bilmiyorum bokada ne diyorlar. Bunlar üçü Bir tane daha olacaktı. Rıfkı ve ailesi. Bunlar yumurta çıkarıyor mu Recep? Kuşu herhalde. Yumurtlayan o da yavru oluyor mu bunların? He? Yavrusu oluyor mu? Olacak. Olacak mı? Ben yorumlarda bunların yavrusu olmuyor diye düşündüm. Öbür kovaya. Dün 3 tane oradan bir uçtu tam buraya. Uçardımış onlar Amerikanlar. Fazla uçmuyor. Tusuya eğilip uçuyor. Suya mı uçuyor? Bak hele Rıfkı'ya bak. Bak Recep. Bak göçecek bak onlar şimdi bak. Bak göçecek gördün mü? Vallahi bak hele bulut gibi oldular. Bembeyazlar bak hele. Bak Rıfkı'ya bak. Götürüyor gördün mü? Bizi gördü. Yürün gidelim dedi bak. Hayvanın dilinden de anlamak başka bir şey değil mi? Eve göçecek onları. Irk meselesi de baba hiçbirbirine uymuyor gördün mü? Farklı ırklar. İnsancı insan, hayvancı hayvan. Ayrılıverdiler. Rıfkı bak. Gördün mü? Nasıl bir akıllı ördek ya. Lan! Bak. Bir gün bunlar için özel video yapacağım Recep. Sabahtan akşama kadar bak Rıfkı'nın neler yapıyor akşama kadar bak. Orada şimdi yemeğe gidiyorlar. Bak. Rıfkı ve ailesi diye. Çünkü biz bunların akşama kadar ne yaptığını görüyoruz.
neler yapabileceğini biliyoruz, o yüzden yani aklındaki duyguyu, bilgiyi anlayabiliyoruz. Bak eve götürecek dedim, nasıl eve götürüyor bizi gördü mü? İşte buraya karınlarını doyurmaya getiriyor buraya. Bak bak bak. Konuşuyor şimdi onlarla. Allah Allah. Yine göç eyledi de kavşar elleri, elleri. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, oy bizimdir. Aman arabazlarda yakın eder. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, bizimdir. Aman arabatlarda yakın eder. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.
gençler neler aktarabiliyordu. Buraya gelince gerçekten bu duyguları hissettim. Gerçekten amacımız da bu. Amacımız gelecek nesillerimize bunları da anlatabiliyorsak ne mutlu bizlere. 100. yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumunda konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın üstün teşvikleri ayrıldı. Kıymetli hocalarım, değerli öğrenci kardeşlerim, mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Çok aslında önemli bir toplantı için buradayız. İlkay Tuzlatepe, yarışmada sizi biliyorsak olur mu? Almışlar bitmesin. Türkiye'nin geleceği, tarımın geleceği. Evet, gerçekten öylesiniz. Şöyle bir görelim size. Öyleyse diğer fenomen arkadaşlar da burada duyar. Neredir efendim? İsimleri saydım. Saymadın mı? Buyurun. Yok hayır. Evet. Lütfen buyurun. Evet arkadaşlar buyurun. Özellikle böyle çıkartmak istedim. Çok özür diliyorum sizden. Hani arkamız dönmüş gibi olduk. Çok özür diliyorum ama şu kareyi görmek istedim. Çünkü bu bir arşivdir. Bu gençlerle 10 yıl sonra biz uluslararası platformda konuşacağız. Ben ona inanıyorum. Saygıyla da önünüze geliyorum. Çok teşekkür ederim. Yani çok teşekkürler. Merhabalar. İlkay hoş geldin. Dağda yaşam ailesiyiz. 12 ay boyunca dağda yaşıyoruz. Anadolu kültürüyle büyümüş. Yine bizim nasihat verdiğimiz yine dağdan geldik buraya. Geçimimizi, ekranda da bir kompozisyon yaptım. Evet, eline sağlık. Geçimimizi dağlardan sağlıyoruz. Of ne kadar güzel. Hayvanlardan sağlıyoruz. Benim bir hayalim var. Ben aslında dağlarda kalanların, köydekilerin sesi olmak istiyorum her zaman. Bu hedefliyordum. Dağlarda kalanlar çok zor bizim için yaşam şartları ama biz ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz. İlkay çok özür dilerim, benim cahilliğime ver. Burası neresi? Dağ, bizim kaldığımız yer. Afyon. Afyon neresi? Kasabasından. He? Zafer'in başladığı yer, Kurtuluş Savaşı'nın ilk başladığı yerden geldi. Yaşa. Bunu öğrenmek için özellikle sordum. Tırnastepe soy ismiyle tahmin etmiştim. Evet. Söyledim o zaman. Bunu özellikle sordum. Türkiye'de İlkay, şunu soracağım. Şu derdin var, bir derdin var ya. evet. Yani bana tam o derdini bir söylesene. Yani Ya neden bu kadar sosyal medya, bu kadar zorlu koşullar? Ne istiyorsun, ne yapacaksın? Ya aslında çok duygusal bir insanım. Bu konuda duygulanıyorum bir şey olduğunda. Yani dediğim gibi çocukluktan beri bir dağılır büyüdüm. Bizim sesimizi kimse duymuyor. Hani her zaman çabalıyordum. Yani dediğim gibi bir hayalim var. Türkiye'de çobansız gülleri yaptım ben. Türkiye'de tek. Dağda yaşam kanalı Türkiye'de yine tektir. Ben kendi ürünümü nasıl sattığımı anlatmak istiyorum. Ben dağda dolandım. Yaşar Dağ'da yaşadım. Sizlere o konuyu anlatmak istiyorum. Bir de hayalimi, benim kurmak istediğim hayal şehirden köylere göç değil de köylerden şehire göçmemeleri için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Hadi söyle. Her köye benim hayalimi anlatıyorum. Ha. Ben bunu başaracağım. İnsanın zaten başarıya koşması için çalışması gerekiyor. Boş duranın değil, koşturanın yolcusuyuz biz. Ben köyde yaşıyorum. Tamam. Buğday, ayıptır söylemesi Yozgatlıyım. Bizim de buğdayımız var. Diyelim ki sıkıldım, köyden gitmek istiyorum. Üretmeyeceğim, vazgeçtim. Ne tutacak benim köyde? Genç köyde ne tutmalı? Hani ortak çalışıyoruz ya her şeyde. Bak devlet Evet. buradayken, bütün sorumlu oluyorum başkanım. Hani devlet buradayken söyleyelim. Ne gerekiyor köye? Park mı gerekiyor? Bahçe mi gerekiyor? Çay evi mi gerekiyor? Çay ocağı mı gerekiyor? Otel mi gerekiyor? Turizm mi gelsin oraya? Değil mi? Yani hepsi paydaş dedi Turgay Başkaya'yla. Güzel bir. Ne gerekiyor köye? Ne gerekiyor? Öncelikle ben bir çobanım. Ben de o hatayı yaptım. Büyükşehir'e karşılık 4 yıl, 5 yıl Büyükşehir'de çalıştım. Hem yönetici olarak, yani operasyon, insan kaynakları, muhasebe, okumamışken bunları becerdim ama değil. İnsan yaşadığı yeri özlüyor. Ben hep dedim, ölümlü dünyada ne hayal kurduysan hayallerin peşinde gideceksin. Biz dağlardan uzak kalamadık. Hayalim ise
köylerde kooperatif olması, 10 köyü toplayan bir kasabada bir kooperatif olması, bitki tarımı anlatıyoruz ama dağlardaki bitkiler çürüyüp gidiyor. Benim kaldığım yerde binlerce dönümlük kekikler var. Binbir derde var çeşit kekik, doğal kekik. Ekmene gerek yok. Dönüm ballı gevenler var. Ballı geven insanın yaş ömrünü uzatır. Kuş bulunurlarımız, bizim dağlarımız o kadar zengin ki. Ben de istiyorum. Hasan amcam koyunlarıyla dağa çıktığında ya şuradan 2 kekik toplayan da kooperatife götüren kooperatife götürüp satışını yapayım. Yani karşılığınız çıksın. Koyun güden Mehmet amcamız oradan ballı geven toplasın da götürsün kooperatife. Ya bu da bizim için bir geçim kaynağı olsun. İnanın bir çoban günlük 400 lira kekik toplayacak, asgari ücreti çıkar ayda, ailesini de geçindirir. Sosyal manada özellikle gençlerin orada kalabilmesi için devletin de önemli aslında adımları var, projeleri var. Hem Aykut Hocam için bunu sordum hem sizin için sordum efendim. Değil mi? Ya bu adımlar var. Ben onları anlatacağım ama kısaca İlkay'a bir şey sormak istiyorum. Köy merkezinde misin, daha mezrada mısın, dışarıda mısın? Dağdayım, dağdayım. Yani bulunduğunuz yer bir köye bağlı ama kasabaya bağlı ama tek başımıza dağdayız. Tek başınıza kalıyorsunuz. Tek başımıza kalıyoruz. Peki şimdi şöyle bir kooperatifleşme dedin ya, çok önemli bir şey söylediniz. Şimdi bizim 1961'den beri anayasamızda kooperatifçilik var. Bununla ilgili bir sürü hibeler, destekler, neler yapıyoruz. Halihazırda da şu anda ülkede 14.000'e yakın kooperatif var Türkiye'de. Şimdi kooperatifçiliği hepimiz destekliyoruz. Herkes ister. Ben çok inanılmaz derecede kooperatif taraftarı birisiyim ama zaman zaman Türkiye'de kurulan kooperatiflerin yaşamasında sorunlar ortaya çıktı. Bunun bir muadili değil, belki bir başka alternatifi, başka bir taraftan da yürümek adına acaba dedik ki bir sözleşmeli üretimi mi öne çıkarsın? Belki mesela onu nerede oturduğunu o yüzden sordum. Kooperatifçilik işte 7 kişi en az bir araya geleceksiniz, beraber olacaksınız. Bir ortak şey oluşturmanız lazım, üretim modeli oluşturmanız lazım. Belki başka bir üretim modeli olarak, başka bir çalışma modeli olarak sözleşmeli üretim, senin bulunduğun yer, coğrafya ve yalnız olman nedeniyle, tek başına bir işletme olman nedeniyle senin için daha cazip olabilir mi acaba? Senin için daha iyi bir model olabilir mi? Benim gücüm yetse gerçekten bunu tek başıma yapacağım ama çok teferruatlı, masraflı bir iş bu. Yani bir şirket kurman gerekiyor. Bu ürünleri bir patentinin altında Yok, şirket kurman gerekmiyor. Yani bununla ilgili şirket kurmana gerek yok. Bireysel bir üretici olarak da bunu rahatlıkla yapabilirsin. Muhtemelen biraz daha bilgiye ihtiyacım var o alanda. Senle de o zaman bir randevuda seninle yapacağız yani şeyden. Teşekkür ederim. Bir de ben şunu biliyorum, biz dağ emekçileriyiz, dağlarda kalanlar. Biz Anadolu'nun kültürünü, eski yemeklerini yapıyoruz. Mesela ben koyun mutabı peynir yapabiliyorum kendim. Ben koyun sarıp yoğurt yapıyorum, ekmek yapıyorum, katmer yaparım. Yani erkek olarak. Çünkü biz Anadolu kültürüyle dağda büyüdük. Dağdaki komşumuz köye, kasabaya peynir satmaya giderken dedi ki kilosunu 140'tan veriyorum dedi bu. Ya niye 140'tan veriyorsunuz dedim. Bu peynir. Peynir de, ben anladım, peynir diyorsun. Evet, koyun peynir. 100 koyundan 5 kilo peynir çıkar, 140 liraya 100 koyunu sağmak için de 3 kişi akşama kadar emek veriyorsunuz dedim. Ne yapalım, alan yok gidiyor. Biz peynirimizi tanıtamıyoruz. O koyun, o dağlardaki kekikleri toplayacak, ballı gevenleri yiyecek, güzelim. Sen ondan sütünü elde edeceksin. Diyorum ki peyniri bu şekilde satalım, peynirimizi anlatarak satalım. Yani bu çiftlik peyniri değil, bu dağdaki binbir çeşit şifaları toplayan koyunun sütünün peyniri diye satışını yapalım. Kesinlikle. Orada tabii çok özür diliyorum. Hani ben... Komplike bir konu tabii, geniş bir konu. Evet, bu çok geniş bir konu. Yani bu sadece aslında orada ürettik hadi satalım meselesi değil. Şöyle toparlayalım hakikaten çünkü çok detaylı bir konu. Eksik bir şey söyleriz, yanlış bir tarafa gider. Bu sadece biz ürettik satıyoruz, işin içine gıda güvenliği giriyor, başka bir proses giriyor. O yüzden bunu hani köylülerimiz bir şey yaptılar, emek verdiler ve bunu bu fiyata sattılar, tüh değil. O prosesi doğru takip etmek gerekiyor. Çok böyle detaylı bir iş. Çok teşekkür ederim. Misafir eder misin gelirsek? Tabii gelelim. Turgay haftaya oradayız o zaman. Yaşa. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel, var olsun.
Dağda Yaşam ailemize selamlar. Her çarşamba olduğu gibi haftada bir gün Dağda Yaşam sucuklarımızı üretiyoruz. Kendi üretimlerimiz et sucukları güvenerek de yiyebilirsiniz. Bizim çocuklarımız bile biz bile bunu çiğ yiyoruz. Biz bunları Dağda Yaşam ailemiz için üretiyoruz. Alan el olmayalım, veren el olalım. Hayat paylaştıkça güzel. Dağda Yaşam sucukları.